Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi bu dersimizde veri tipleriyle devam edeceğiz. Veri tipleri için bir yeni klasör oluşturuyorum. Böyle veri tipleri diyelim. Ve ardından altında bir tane main.go dosyamı oluşturarak başlıyorum. Package'ıma her zamanki gibi main diyorum. Function main ve şöyle süslü parantezlerimi açarak içerisine geldim. Şimdi öncelikle yine tabii ki birkaç tane not yazarak başlamak istiyorum. Go statik tipli bir dildir. Bu statik tipli dili daha önceki sunumlarda da anlatmıştım ama bu ne anlama geliyor? Şöyle diyelim. Yani her değişken tipi derleme yani compile time compile edildiği sırada compile time yani derleme zamanında belirlenir. Burada biz statik tipli bir diye bir tanım yapmıştık. Bu tanımımızın amacı da bizim her bir değişkenimizin tipinin değerlenme zamanında belirlenmesi anlamına geliyor. Bu statik tipli olması bize neyi yarar sağlıyor arkadaşlar? Hatalar kod çalıştırılmadan önce tespit edilir. Dikkat ederseniz daha önce birkaç hata almıştık ve bu hatalar sırasında kodumuzu çalıştıramamıştık. O yüzden de daha öncesinde bu hatayı öğrenmiş olduk. Bize başka ne sağlıyor? Kodun okunabilirliğini arttırır. Ya da artar diyelim. Ve son olarak bu tarz hataların önüne geçtiğimiz için de performans yükü azalır. Daha performanslı çalışmasını bizim için sağlıyor. Bunları not olarak aklımızda tutuyoruz. Statik bir tiplinin ne demek olduğunu burada öğrenmiş oluyoruz. Ve buradan sonra artık değişkenler tanımlayarak ve veri türlerini öğrenerek devam ediyor olacağız. Şimdi öncelikle int veri tipleriyle başlayacağız. Bunun için şöyle bir daha önceden hazırlamış olduğum not var. O not üzerinden ilerleyeceğim. Şöyle int veri tiplerinin ne anlama geldiğini hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar integer türünde bir veri tanımladığımız zaman bu eksi veri türünden başlayıp artı işaretli veri değerlerine kadar gidiyor. Biz genellikle şu ana kadar tanımladığımız değişkenlerde hep int olarak doğrudan tanımladık ama bu int'in bazı türleri var. Int 8, 16, 32 ve 64 olarak. Ve bunlar eksiden başlayıp artıya kadar gidiyor. Hem eksi işaretli hem artı işaretli alıyor dedik. Ve bunun temelde baktığımızda işte burada 128'i 2 üzeri 8 olarak algılayabilirsiniz. Ve 2 üzeri 8 256 yapıyor. Eksi 128'den artı 127'ye kadar olan değerleri alabildiği için de 256 tane değer aldığını düşünebilirsiniz. Aynı şekilde 16, 32 ve 64 içinde geçerli. Ve 8 bit 1 byte ettiği için buradaki her bir gördüğünüz değer yani int 8 8 bit, int 16 16 bit, int 32 32 bit, int 64 da 64 bitlik bir değer aldığı anlamına geliyor. Her 8 bit de 1 byte ettiği için int 8 bizim için 1 byte, 16 2 byte, 32 4 byte ve 64 8 byte olarak yer kaplıyor. Bunların bizim için şu seviyede bir önemi var mı? Hayır, yok. Biz şu andaki gibi bir optimizasyon yapmayacağımız sürece int tipinde e, kullanmaya devam edeceğiz. Yani int 8, 16, 32, 64 gibi bir değer önüne koyarak vermeyeceğiz. Int olarak devam edeceğiz. Peki biz bunu int dediğimizde otomatik olarak kendisi ne yapıyor? Eğer benim işletim sistemim, kullanmış olduğum yazılımın çalıştığı yerdeki işletim sistemi 32 bit ise 32 bit, eğer 64 bit ise 64 bit olarak yer kaplıyor. Yani 4 veya 8 byte'lık bir yer kaplıyor. 32 ise 4, 64 ise 8 byte'lık bir yer kaplıyor. Bunu otomatik olarak sistem kendisi yapıyor. Ve bir kez daha tekrar etmiş olalım. Şuraya da bir not olarak da yazalım. Optimizasyon gerekmedikçe int tipi kullanılması önerilir. Çünkü buradaki sebep de şu arkadaşlar. Verilerin diyelim int 8 kullandınız ve int 16 kullandınız. Bu ikisinin veri türü aynı olmadığı için ikisini ortak bir paydada işleme aldığınızda veri dönüştürmesi yapmanız gerekiyor. O sebeple de eğer ki optimizasyon gerekiyorsa elbette uygun veri tiplerini kullanarak yapacağız. Ama bunlar çok hassas işlemler gerektirdiğinde ve biraz da hani ufak ufak hani buradaki byte'ların farkının farkındasınızdır. Çok ufak farklar var. Ama bu ufak farkların bile değerli olduğu projelere dönüştüğünde iş o zaman
bunları kullanmak gerekiyor ama bu kadar ufak işlemler, ufak farkların bizim için bir önemi, değeri yoksa o zaman bunu hiç düşünmeden doğrudan int olarak kullanmaya devam edebiliriz. Şimdi bir değişken tanımlayalım. Var age diyelim yine integer türünde. Bu bir 30 değerini bizim için taşısın. Yine fmt sınıfını kullanalım ve print elen diyelim. Age'e şöyle bir bastıralım. Şu anda ben neredeyim? GoLang temelleri klasörün içindeyim. Veri tipleri klasörün içerisine giriyorum. Ve ardından go run min.go'yu çalıştırıyorum. Ve 30 değerini hemen aşağıda görmüş oluyorum. Şimdi bu bir normal integer değişkenin tanımlanmasıydı. Eğer ki var h2 diyorum int 16 dersem yine eşittir işte 40 diyelim mesela ve fmt nokta print elenle bu h2'yi verelim. Böyle bir değişken tanımladığımız zaman da bunun türünü int 16 olarak vermiş oluyoruz. Int 3264 olarak da bunların tanımlamasını yapabiliriz. Hemen bir çalıştırarak bunu da görelim. Böyle 40 değerini görmüş olduk. Şimdi burada ufak bir değinmek istediğim bir nokta var. Çok fazla sık bir şekilde ihtiyacınız olmasa da uint olarak veri türlerimiz de var. Bu uint veri türleri 16, 32 şeklinde ve 64 şeklinde tanımlayabiliyorsunuz. Yalnız bu uint veri tipi sadece pozitif değerler alabiliyor. Yani eksili değerlere eğer ki ihtiyacınız olmadığından eminseniz yalnızca artılı değerleri alarak işleminize devam edebilirsiniz. Int tipiyle aynı boyutlarda yani mesela diyelim işte biz tanımlama yapalım şuraya bir tane. Var a diyeyim. Uint işte normal uint'imiz var 16, 32, 64, 8 olarak tanımlayabiliyoruz. Örneğin 16'lık bir değer tanımlayalım. Ve eşittir işte 42 diyelim. Ardından da fmt nokta yine print elen ile a'yı bastıralım. Şimdi burada ne yapıyor? Normalde uint 16 değil mi? Şuradaki int 16'ya bakın. Int 16 normalde nereye kadar? Eksi 32.000'den işte 168'den başlıyor. Ve artı 32.167'ye kadar gidiyor. Fakat şu eksili değerleri almıyor. Sıfırdan yani artı birden olarak başlayıcı sıfırdan başlayacak şekilde işaretsiz bir şekilde başlayacak şekilde ve bunun üzerine artı 32.168 daha ekleyin. O kadar da artı değer ekstra kullanabiliyorsunuz. Yani 65.000'lere 65.000 civarında bir değere denk geliyor. Yalnızca pozitif değerleri bu şekilde de tutabiliyorsunuz. Hemen bunu da bir bastıralım. 42 görelim. Bir farkını görmeyeceğiz zaten bastırdığımız yerde. Şöyle normal değerlerini görüyor olacağız. Gelelim şimdi ondalıklı değişken tanımlama kısmımıza geçelim. Şöyle float 32 ve float 64 olarak tiplerimiz var ve bunlar ondalıklı sayılar için kullanılır diyelim. Var pi diyorum. Pi değerini tanımlamak için kullanalım. Float 32 eşittir 3.14 değeri. Bir de var e diyelim. Float 64 ve eşittir diyelim. Bunu da büyük bir virgülden sonrası daha büyük olsun. 2.712 işte şöyle biraz daha uzun bir değer alsın. Aslında bunun virgülden sonra işte yaklaşık bir 15 civarı bir karakter alıyor olması lazım. Diyebiliriz. Yani uzun bir karakter kümesi alacağı anlamına geliyor. Ve bu değişkenleri de bastıralım tabii. fmt nokta yine print elenle 20 bastırıyorum. Ve yine fmt ile bunu bastırmamdaki sebep bu değişkenleri kullanmadan geçemiyoruz biliyorsun. Bir değişken tanımladıysak bu değişkeni kullanmalıyız ki projemizin herhangi bir kısmında hata almayalım. Gördüğünüz gibi ikisini de kullanabiliyorum. Ardından bir string veri değişkeni kullanalım yine. String tipi metin verileri için kullanılır ve çift tırnak arasında yer alır diyelim. Bu önemli, en azından not olarak burada aklımızda kalıyor olsun. Var name diyorum ve string türünde eşittir Sercan değerini veriyorum.
Bu da bizim için string tanımlamanın bir örneği olarak kalsın. Boolean türünde değer tanımlama. Bool tipi true veya false değerlerini de alır. Değerini alabilir diyelim. Mesela var is active. Yani aktif mi anlamına gelen bir değişken tanımlayalım ve buna diyelim ki true'sun sen. Unutmayalım. Yine fmt ile beraber şöyle bastıralım. En sonunda true değerini, Sercan'dan sonra true değerini görmemiz gerekiyor. Şimdi bool türü ile ilgili şöyle bir ayrımımız var arkadaşlar. Bool tipi için varsayılan default değeri false'tur. Yani eğer ki biz bir değişken tanımlarken değer vermezsek is available diyelim. Is available yani müsait mi, uygun mu anlamında. Şöyle bool'da boş bırakalım. Ardından fmt nokta print elen diyorum. Is available diyorum. Ve şöyle aşağıya baktığımızda otomatik olarak burada bizim false değerinin geldiğini göreceğiz. Yani eğer ben boş bir bool türüne değişken tanımlarsam bunun varsayılan değeri false'muş. Şimdi burada tür dönüşümlerine geçelim. Şöyle diyelim, tür dönüşümleri. Öncelikle bir x diyelim. Var x integer türünde bizim 10 değerimiz olsun. Ardından da var y diyelim. Y de float 64 türünde olsun. Ve eşittir diyorum. Şimdi burada benim bir amacım var. Integer türünde tanımlamış olduğum x değerini float türüne dönüştürmek istiyorum. Bu dönüşümü açık bir şekilde yapıldığını söyleniyor tanımlanırken. Açık tür dönüşümü demek de doğrudan önüne hangi türe bir değişken dönüştürmek istiyorsanız, mesela float 64'e çevirmek istiyorum. Float 64 parantezinin içerisinde ilgili değişkeni alıyorsunuz ve burada şöyle yazalım. Int'ten float 64'e dönüşüm gerçekleşir. Ve ardından da fmt.print elenle y'yi bastıralım. Şöyle clear diyelim. Sonra da bir dakika oran main diyelim. Bakın en sonunda 10 değerini bastı. Tabii ki bu 10 değeri şu anda integer tam bir sayı, yani virgülü olmadığı için float'a çevirmiş olsak bile bir ondalıklı kesir bölümü görmüyoruz. Sonrasında şöyle bir tersine dönüşüm yapalım. Tersine derken int'ten float'a çevirdik. Float'tan int'e çevirelim. Şöyle yazalım üstüne de. Float int yapalım. Var z diyelim buna da. Z'nin float 64 olsun değeri ve eşittir 9,99 mesela diyelim. Var w integer eşittir. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Float'taki olan değeri integer'e çevirmek istiyorum. O zaman integer parantezini alacağım. Hangi değeri alacağım? Z'yi alacağım. Daha sonrasında bunu da bir ekrana bastırarak görmeye çalışalım. W değerini bir bastıralım. Böyle bakın 9 değerini almış olduk. Virgülden sonra 9,99 olmasına rağmen bizim için 9 değerini, yani tam sayılı kısmını alarak işlem yaptığını unutmuyoruz bu dönüşümlerde. Şimdi gelelim birazcık diğer türlerden, daha doğrusu diğer yazılım dillerinden ufakça ayrıldığı bir nokta var. String to integer diyelim, yani aslında string to integer ya da string to float desek de aynı işlemi yapıyor olacaktık arkadaşlar. Böyle bir string tanımlaması yapalım. Var str mi diyelim ya da var num diyelim. Önce integer'dan çevirelim. Tersten gidelim. Şöyle yapalım. Var int to string diyelim. Var num diyorum. Number integer türünde 100 değerini alsın. Ve daha sonra var str diye bir değişken tanımlayalım. Ya da ne diyelim? Sayı diyelim. Sayı olarak bir değişken tanımlayalım. Bu sayımız da string türünde olsun. Biz bunu çevirirken yine bu fmt sınıfından yararlanıyoruz arkadaşlar. fmt nokta sprint f.
kullanıyoruz. Ve bu dönüşümü yaparken daha önce kullanmıştık hatırlarsanız bir önceki derste %d diyorum. Ardından bir virgül koyuyorum ve num diyorum. Şimdi bu sprintf normalde ne yapar? Sprintf normalde burada yazma işlemi yapıyor. Sen bunu yaz. Nereye yaz? Bakın tırnakların arasına yaz. Tırnakların arasına ne yazacağım? Bir tane %d olduğu için virgülden sonra birinci değişkeni ben gideceğim tırnakların arasına yazacağım. Ve bunu daha sonra nereye eşitleyeceğim? Sayı değişkenine eşitlemiş olacağım. Bu sayede bu printf zaten bir string yazdığı için bakın şurada otomatik olarak sayının içerisine string bir değer atamış oluyoruz. Ve gelelim şöyle fmt nokta print elenle sayımızı yazdıralım ve yüz değerini şöyle görüyoruz. Tabi bu bir string olarak basılıyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir de bunun tersine yapalım. String'den integer. Çünkü burada ufak bir fark var. Onu bir görmüş olalım. String to int işlemi diyelim. Var sayı 2 olsun. Şöyle. Ve sayımız bu sefer 200 diyelim. Var. Buna da num2 diyelim. Number 2 anlamında. Ve tabii ki bunun sayının şurasına da string demeyi unutmayalım. Yani asıl otomatik olarak kendisi yapıyor. Fakat biz yine tanımlamalarımızı bu derste yaparak ilerleyelim. Böyle var num2 diyorum. Ve bunu integer olarak tanımlıyorum. Ardından bir alt satıra ineceğim. Ve bu alt satırda diyorum ki fmt nokta scanf fonksiyonunu kullanıyorum. Ve bu scanf fonksiyonu ilk önce string bir değer alması gerekiyor. Bizim string değeri bakın buradan hemen görebilirsiniz parametre olarak ne istediğini. Önce diyor bana bir string vermelisin. Ben çünkü stringsel bir işlem yapacağım ya şu anda. Ardından sen bu string'i hangi formata kullanmak istiyorsan o formatta yine bana bir string vermelisin diyor. Ve ardından da herhangi bir şey yani any herhangi bir değer verebilirsin diyor. Ve dönüş tipi olarak da bize bir integer dönüyor bir de error olarak bir sonuç dönüyor. Şimdi bunu yaparken de benden önce ne istiyormuş? Bir string. Peki benim string olarak değişkenim şu an ne? Sayı 2. Hemen yukarı tanımlamış olduğumuz sayı 2. Bir virgül koydum. Ardından yine bakın tırnaklarımı açtım. Çünkü niye? Benden bir string değer bekliyormuş bu scanf. Ve yine diyorum ki %d. Biz bu %d'den sonra ne yapıyorduk? Bu %d'nin yerine koyacağımız son değeri veriyorduk. %d ne yapacak? Bu sayıyı 2'ye alacak. Bu formatta hangi değişkenin içerisine yazayım? Ya en son bunun içindekini bu formatta ve hangi değişkenin içerisine yazayım? Ben burada neyin içine yazmasını istiyorum? Num2'nin içerisine yazmasını istiyorum. Ama ben bunu böyle num2 olarak bırakırsam referans olarak alamam. Şu anda biliyorum referans nedir bilmiyoruz. Fakat bu scanf'in çalışması mantığı o şekilde. Ne yapıyormuş? Bu değeri bu formatta bu değişkene yaz. Eğer ki şu anki gibi yazarsak bu değişkeni içerisine referans olarak almadığı için kopyalayamayacak. Referans olarak alması demek de başına gelerek bir V işareti koyuyoruz. Şöyle tabii gelebilirsem. Böyle bir V işareti koyuyorum. Ve referans olarak num2 oluyor. Yani buradaki değişken otomatik olarak içerisi değişmiş oluyor. Yine fmt.print elenle bu num2'yi bastıralım. Ve 200 değerinin tekrardan yine altta basılı olduğunu görebiliyor olacağız. Şimdi buradaki gördüğünüz integer ve string arasındaki tür dönüşümlerini yani scanf, sprintf gibi yardımcı fonksiyonları fmt sınıfının yardımcı fonksiyonlarını kullanarak yaptık. Fakat genel olarak birçok yazılımda ya da birçok projede görebileceğiniz bir paketimiz var. İşte string conv ya da string strconv diye geçen bir paketimiz var. Onu da şöyle bir görelim istiyorum. Çünkü birçok projede muhtemelen bunu göreceksiniz arkadaşlar. Paketi ile dönüşümler diyelim. Yapılabilir. Yine string'den integer'e çevirelim. Yani ister dediğim gibi bunları kullanabilirsiniz hiç herhangi bir paket ekstra kullanmadan. Ama bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi burada string to int kullanırken şöyle bir kavram göreceğiz. ATOI. ATOI'nin anlamı
bizim için ASCII to integer. String ifadeleri integer'a dönüştürme anlamına geliyor. Yani bizim için burada ASCII string ifadeleri tanımlıyor. Tabi hocam ne diyorsun? Atoi ne? ASCII ne? Şimdi hemen onun bir örneğini görelim. Şöyle bir num str diye bir değişken tanımlıyorum. Ve daha sonra diyorum ki 1, 2, 3, 4, 5. Bu nedir arkadaşlar? Şu an tanımlamış olduğumuz bir string değişken değil mi? Daha sonra altıda geliyorum ki num int diyorum. Bu da bir değişken. Şöyle hatta bunu da boşlukta yapalım. Şöyle boşluklarını verelim. Ve num int hatta şöyle yapalım. Num int'ten sonra bir de err'mizi alalım. Yani error verme, hata verme ihtimali var bu dönüşüm sırasında. Daha sonra şöyle eşitliğimizi veriyorum. str John V dediğimiz paketi çağırıyorum. Nokta atoi. Bu atoi ne yapıyor? İçerisine bir string bekliyor ve bakın ne diyor? Sen bana bir string verirsin. Ben sana geri dönüş olarak ya bunu integer'a çevirip veririm ya da bir hata fırlatırım sana geri. Fırlatırım demeyeyim, hata geri döndürürüm diyor. Ben de bunun içerisine ne göndereceğim? Num str'yi göndereceğim. Ve artık bana hata veriyor mu, vermiyor mu? Ona bakıyor olacağız. Normalde şu anda biliyorum henüz döngüleri görmedik ama örnek olması adına bunu yapacağım. Normalde ne yaparız? If bu err olarak gelen değerimiz nil mi değil mi? Şöyle yazabilirsem bir de nil mi değil mi diye bir kontrol ederiz. Err nil değilse bu parantezlerimiz içerisine girer ve fmt nokta print elenle beraber şöyle hata alındı ve virgülle beraber hatanın kendisini basmasını isteyebiliriz. Ve bu hata alındığı noktada şöyle bir return edelim. Projemiz bu adımda dursun isteriz genellikle. Ve eğer bu hata alınmadıysa yani dönüşüm başarıyla gerçekleştiyse böyle print elenle beraber de num int'i bastırıyor olalım. 1, 2, 3, 4, 5 değerini aldık. Çünkü burada tür dönüşümü başarıyla gerçekleşti. Ve hata alınmadığı için de hata alındı gibi bir durumla karşılaşmadık arkadaşlar. Şimdi buradaki mesela şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5'i şöyle verelim. Ve ardından bir deneyelim. Bize ne diyor? Cannot bakın değer olarak diyor, değişken olarak diyor. Ben type olarak integer verdiniz diyor. Ama ben diyor string bir değer bekliyorum. Bakın şu an integer'e dönüştürmüştüm az önce. Tekrardan string'i geri alıyorum. Bir kez daha çalıştırıyorum. Hatasız bir şekilde geliyor. Üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum. Burası önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Atoi ne demekmiş? ASCII to integer. ASCII ne demekmiş? String ifadeler demekmiş. String ifadeyi integer'a çevirirken kullanıyorum. String bir ifade ve str John Wayne'in atoi fonksiyonunu çağırarak içerisine bir string vererek bunu integer'a çevirebiliyorum. Ve bunun geri dönüş değeri ya bana integer dönüyor ya da bana hata dönüyor. Eğer hata boş değilse hatayı göster ve burada durdur. Eğer hata boşsa yani hatayı atlayabiliyorsan bana git çevirmiş olduğun integer olan değişkeni bana ver. Şimdi bir de bunun tersini yapalım. Integer to string diyelim. Buradaki de deminkinin tersi. ito. Bu ne demek? Integer to ASCII. Yani integer değeri string bir ifadeye çevir anlamına geliyor. Ne yapalım? Number int 2 diye bir değişkenim olsun. Bu number'da da 645 yazsın. Ardından number string 2 diyelim buna da. Number string 2. Burada bir dönüşüm yapacağız. str John ve ito diyorum. Neden? Çünkü integer'ı ben bir string'e çevirmek istiyorum. Integer olan değerim neydi? Num int 2. Bunu almasını istiyorum. Tabi bakın burada gene bakın şöyle değişken olarak bakarsak daha doğrusu şöyle bakarsak ito'nun dönüşümdeki geri dönüş değeri her zaman string oluyor. Deminki gibi bir hani hata kontrolü yapmıştık ya az önce. Bu ito'nun içerisinde
hata kontrolü yapabileceğiniz bir durum yok. Size her zaman stringsel bir değer geriye dönüyor. Bilginiz olsun. O yüzden burada error var, burada niye yok? Aradaki fark o. Şöyle bastıralım artık. fmt.println'de num.str2'yi bir görelim. 645 değerini görmemiz gerekiyor en son. 645 değerinde görmüş olduk. Şimdi buradan sonra bir tık böyle birazcık daha farklı bir işlem olacak. Yine aynı sınıfın, daha doğrusu aynı str John ve paketini kullanarak göstermeye çalışacağım. Float 64'ten string'e dönüşüm. Bu yaptığımız işlemin aynısı float 32 için de geçerli arkadaşlar. Onun için ayrı bir tane daha kullanmayacağım. Float val 2 diyelim. Böyle bir değişkenimiz olsun. Ve bu değişkenim 2.798.6 işte hani böyle bir değer olsun. Daha sonra bunu string'e çevireceğim için float str 2 diyeyim buna da. Hani string karşılığını almak adına kullanacağız. str John Wayne'in nokta format float diye bir fonksiyonu var. Yani floatları formatlamak için kullanılıyor. Anlamı çok basit aslında. Ve ilk olarak diyor ki bana sen float 64 vermelisin. Yani format türünü önce vermelisin. Hangi format? Senin verdiğin format. Bizim formatımız ne? Float val 2. Ardından diyor sen bana formatın ondalıklı olarak türünü vermelisin. Burada tür olarak da biz f yollayacağız. Bakın burada altta türleri görebilirsiniz. Hangi formatta gönderdiğimiz olarak şöyle türleri de gösteriyor kendisi. Biz f türünü kullanacağız. Çünkü f türü bizim için ondalıklı değerimiz için yeterli bir kısma denk geliyor. Ardından mesela diyelim virgülden sonra kaç basamak göstermek istiyoruz? Bizim 4 basamağımız var değil mi şu anda? Eğer 4 basamak göstermek istiyorsam 4 diyeceğim. 5 basamak dersem 5. basamak yerine o kendisi 0 değerini getirecek. Çünkü 5. basamak yok elimizde. O yüzden preg dediği kısmı da onu getiriyoruz. Son olarak da bit size. Yani bizim şu anda çevirmekte olduğumuz 64 bitten olduğu için 64 değerinde oraya vermemizi bekliyor. Şöyle float val 2'yi önce veriyorum. Ardından bunun türü neydi? Biz f türünde format türü olarak f'yi verecektik. Ondalıklı anlamına geliyor bu arada. Bu f hani ne anlama geliyor diyorsak bu ondalıklı değer al anlamına geliyor. Ardından burada da 5 diyelim. 5. basamağımız yok ama onun yerine 0 koyacak dedim ya, o 0'ı görmek için 5 diyelim. Ve son olarak da biz 64 bit bir işletim ya 64 bir değişken tanımladığımızı düşünecek olursak o yüzden de 64 olarak veriyorum. Benim şu an kullandığım işletim sistemi 64 üzerinden olduğu için 64 olarak bu işlemi devam ettiriyor olacak. Sonra da fmt nokta yine print elenle beraber float str2'mizi bir basalım. Ve yine bakın şurada 0 değerini sonda gördük. Eğer ki ben buna 5 değil de 3 demiş olsaydım mesela, o zaman da virgülden sonra bana 3 basamak getirmesini beklerdim. Tabii kaydetmedik diye mi? Getiremedi. Evet, kaydetmedik diye. Gördüğünüz gibi 2,799 dedi. Ve buradaki 86 olduğu için bunu bir üst sayıya çevirerek verdi. Hemen bunun bir de tersini görelim. Bakın burayı 4'e düşürüyorum. Bir daha çalıştırıyorum. Gidiremedik. 2,799 dedik. Şöyle bir de bırakalım. Tabii kaydetmedik yine bakın arkadaşlar. Bu dörtgen kaydetmedim ben yine, o yüzden çalışmadı muhtemelen. Dörtgen bir kez daha çalıştırıyorum. Aynen. Dörtgen bir kez daha çalıştırdım. Yani son hani biz 3 basamağı al dedik ya burada az önce. 798'e kadar alıyor. Buradan sonra bir basamak varsa yukarıya mı yakın, aşağıya mı yakın? Aşağıya yakınsa aşağıyı yazıyor. Yukarıya yakınsa yukarıyı yazıyor. 6 iken 9 yazdı, 4 iken 8 yazdı. Yani 798 mi 799 mu yazacağını buna göre karar vermiş oldu diyebiliriz. Şimdi şuradaki değerlerin yine ben ne anlama geldiğini bir de not olarak yazayım.
Çünkü belki o an anlaşılmayabilir. Sizler bir daha baktığınızda daha iyi anlayacaksınız. Format türü diyelim ve şöyle F demek ondalıklı demek ve oradaki format türlerine baktığınızda demin yorum üzerine gelerek şöyle göstermiştim az önce size. O format türlerine baktığınızda ne işe yaradığını görürsünüz. İhtiyacımız oldukça da kullanıyor olacağız. Zaten onu da görüyor olacağız. 5 demiştik ama şuraya 3 diyelim biz. 3 virgülden sonra kaç basamak gösterileceği. Son olarak 64 float 64 için diyelim. 32 olsaydı 32'lik bir değer yapacağı olacaktık. Şimdi gelelim bir diğer önemli konumuza. Değişken veri tipini öğrenme. Şimdi bu kadar bir sürü değişkenler tanımladık. Bir sürü elimizde değişken var. Bu değişkenlerle ilgili ben veri tipini nasıl öğrenebilirim? Var diyelim bir değişkenimiz olsun. Tür öğren diyelim ona da. Böyle bir değişkenim olsun. Bu değişkenin de benim için şöyle bir ya da direkt yazdırarak görelim ya. Hiç bununla uğraşmayalım. Şurada direkt fmt ile şöyle print elenle direkt bir değişkeni yazdırarak görelim. Mesela şurada bizim float val2 diye bir değişkenimiz var. Bunu görelim. Float val2 değişkeninin türü dedim ya da tür ya da tipi iki nokta üstüne koydum. Ardından yüzde t koyuyoruz. Bu önemli kısım. Ardından bir alt satıra geçmesi için ters slash ve n koyuyorum. Bu ters slash ve n'yi koymak zorunda değilsiniz ama yüzde t verinin tipini verir. Ama alt slash ve n koyuyorum ki bir alt satıra geçerek bunu görebilirim. Şuraya da float val2 yazıyorum. Bu da bizim için ne yapacak? İlgili değişkenin değerini bana veriyor olacak. Tabi burada println yazmışım bu arada. Printf yapmam lazım. Zaten o yüzden bu n'yi koyduk. Ki alt satıra geçsin. Println olsaydı otomatik olarak geçerdi ama println'le printf birebir aynı işlemleri bizim için görmüyor. Şöyle bir çalıştırıyorum. Ve bakın en altta float 64 olarak türünü verdi. Hemen bunu bir çoğaltıyorum. Şöyle. Float str2'nin türünü yazdıralım. Tabi kaydetmeyince yazmıyor. Ben kaydetmeyi unuttum. Float str2'nin değişkenin türü string olarak böyle bize vermiş oldu. Bu şekilde de biz değişkenlerimizin türlerini öğrenebiliriz. Şimdi ufak bir demo yapalım istiyorum. Bunları biraz da pekiştirmek adına. Böyle çünkü yani şunun farkındayım. Hani böyle yapınca sadece bir ufak ufak örnekler veriyoruz. Bunları birleştirmek için de ufak ufak böyle demolar yapmaya çalışacağım. Demo dedik. Yine paketimizi oluşturalım. Paketimizin ismi tabii ki main olacak. Yine function'ımızı oluşturalım. Main function'ımı oluşturuyorum. Burada yapmak istediğim olay kafe sipariş uygulaması gibi bir şeymiş gibi düşünelim. Tabii ki bunu hemen aşağıdaki terminalimizin üzerinden görecek şekilde yapacağız. Umarım görsel olarak güzel bir şey çıkarabiliriz. Anlamlı olur sizler için de. Evet. Şimdi şöyle bir önce bilgilendirme mesajıyla başlayalım. FMT print elen diyelim. Ne diyelim? Kafe sipariş uygulamasına hoş geldiniz desin. Hatta şöyle bir ünlem de koyalım. Ardından bir tane benim müşterim olsun. Müşterimin ismi olsun. Customer name. Ve bunun veri tipi ne? String olsun. Çünkü müşterinin adını tutacağım ben burada. Eşittir diyorum. Alin olsun. Kızımın adını koyduk. Daha sonra Alin bir içecek içiyor olsun ve içeceğe drink diyelim. Direkt drink olarak verelim. Drink name de diyebilirsiniz. Bu içeceğin türü de string olacağından dolayı şöyle bir eşitlik verdim. Şu an henüz mama yiyor ama latte içirelim kızıma. Şöyle bir tanımlamalarını yapmış olalım. Ardından
Adet, yani kaç tane içecek, kaç tane alacak vesaire gibi bir alan tutmak için bir quantity diyelim. Yani bu adet, sayı gibi değerleri tutmak için kullanabiliriz. Ee, Bu da 2 tane olsun. Çünkü bir tane olmasın. Birden farklı kullanmış olalım. Bir boşluk bıraktım. Ardından diyorum ki price. Yani bizim bir sonuçta fiyatımız olacak. Bu latte olacak ama bunun bir fiyatı olacak. Bunun da değişkenini float 64 olarak belirliyorum. Fiyatımız ne olsun? Şu an latte herhalde 145-140 civarı bir fiyatlarda. Şöyle hatta farklı olsun. 144.90 diyelim, sonuçta virgüllü bir değer üzerinden yürüsün. Ardından bir tane bir kural koyalım mı? Mesela eğer üye ise indirim olsun. Üye değilse indirim olmasın. İşte bu da boolean türünde bir değer göstermemizi sağlar. Is member, üye mi diye diyelim. Bool türünde. Şimdi başlangıçta true olarak işlem yapalım. Sonra bir de false'a çekerek işlemini yapıyor oluruz. Şimdi bir de burada ne yaptık biz? Tamam, güzel. Müşteri adım, ne içecek, kaç tane, fiyatı, üye mi değil mi? Şimdi burada ufak bir senaryomuz olsun. Ya da senaryoyu direkt FMT'lerle yazalım. FMT print elen. Önce şurada bir şöyle bir tireler olsun. Bu tireyi niye koyuyorum? Kafe sipariş uygulaması dediği, hoş geldiniz dedi ya. Ondan sonra böyle bir tireyle arasını ayıralım. Sonra yine fmt print eleni kullanaraktan ya da printf diyelim. Printf diyelim ki o demin gördüğümüz örnekleri de göstermiş olalım. Müşteri şöyle yüzde s diyelim. Alt satıra geçsin, çünkü niye alt satıra? Printf kullandım ya. Alt satır diyeceğim ki bir sonraki yazım alt satıra gelebilsin diye. Sonra bu yüzde s'nin yerine kim gelsin? Müşterinin adı. Müşterinin adı neydi? Customer name. Bunu git buraya yaz. Ardından fmt nokta yine printf ile yapalım. Burada da siparişini alalım. Sipariş diyelim. Yine yüzde, bu sefer d diyorum. Yüzde d adet, hani kaç tane aldı ya, 2 tane alacak. Onu göstermek için. Yüzde d adet yüzde s olarak bırakıyorum. Yine printf ile yaptığım için bundan sonra da bir alt satıra geçsin. Hani bunu yazacak, ondan sonra alt satıra geçsin. Bu n'leri anlamayan arkadaşlarımız n'yi koymadan bir çalıştırır projesini, bir de koyarak çalıştırır. Arasındaki farkı o sırada öğrenebilirler. Şimdi ben önce adedi yazacağım. Önce adedi yazacaksam buraya önce adedi koyuyorum. Ardından ne yapacağım? Hangi üründen aldıysa onu yazacağım. Buraya da drink'i yazıyorum. Yani siparişte ne yazacak? 2 adet latte yazmasını bekliyor olacağız. fmt.printf diyelim yine. Birim fiyatı. Bizim sonuçta her bir ürünümüzün birim fiyatı. Birim fiyat diyelim ya da. Burada da farklı bir kullanım yapsak mı? Çünkü sonuçta bizim bir float türünde değerimiz var. Şu ana kadar böyle bir kullanım sanıyorum yapmadık. Bir de onu öyle görelim. Önce bir yüzde diyorum. Yüzdeden sonra nokta 2 f diyorum. Float türünde bir değer gelecek ve virgülden sonra 2 basamağı olacağı için böyle bir kullanımımız söz konusu olabilir. Ve bundan sonra şöyle bir tl koyabiliyor muyum? Koyabildim. TL olsun ve tabi yine printf kullandığım için alt satıra geçsin. Burada da ekstra bir örnek kullanmış olalım. Şurada da bir virgül verelim. Ürünün fiyatı, yani birim fiyatı şudur şeklinde gösterelim. Sonra bizim bir üyelere özel bir indirimimiz olsun demiştik. Üyelere özel bir indirim. Önce bir toplam fiyatımızı hesaplayalım. Total diye bir değişken oluşturuyorum. Bu total değişkenimin içerisinde de ne yapacağız? Adetle fiyatını çarpacağız. Toplam fiyatımızı öğrenebilelim. Ama adedimiz integer türünde, fiyatımız float türünde. Buradan çıkacak sonuç virgüllü bir değer olacak. Yani sonuçta ben 144.90 ile 2'yi çarparsam virgüllü, ondalıklı bir sayı elde ederim. O yüzden de sonucum ondalıklı olduğunu biliyorsam önce integer olanı ondalığa çeviririm. Ardından bunların işleme sokarım. Ve elimde totalın içinde de ondalıklı bir değer olmuş olur. O yüzden önce geliyorum, diyorum ki float 64'e çevir. Neyi çevir? Adedi çevir. Ve ardından bunu çarp price ile.
Ve otomatik olarak elimde total'ın içerisinde bir değer olmuş olacak. Gelelim buraya. Is member yani üyelere özel bir %10'luk indirim uygulansın. Şöyle yapalım. Üyelere özel %10 indirim uygula. Yine burada if kullanacağım arkadaşlar ama lütfen if'in uygulamasını ayrıca yine yapacağız ama buralardan da tabii ki öğrenebilirsiniz. E, Böyle if diyorum. If'in sonrasında conditions'dan otomatik olarak geldi bende. Bu condition dediği koşulumuz. Eğer koşul sağlanırsa if'in içerisine girecek. Benim koşulum ne? Bu üye mi? Eğer ki burası true'ysa içeri girer. If'in içerisinde şu parantezlerin içerisindeki işlemi yapar. Eğer ki burası true değil ise parantezin içine girmeden aşağıya doğru işlemlerini yapmaya devam eder. Şuraya da bir bilgilendirme mesajı yazalım bence. fmt.println diyelim. Üyelik indirimi uygulanıyor. Şöyle parantezin içerisinde %10 olarak da buna yer verelim. Sonra total'ı yani toplam rakamımı eşitliyorum. Total çarpı 0.9 yani %10'luk bir indirim elde etmek istiyorum. Burada şu an operatörleri görmediğimiz için böyle bir işlem yaptım. Bazı arkadaşlarım bunun kısa yolu var diyebilirler. Şu an için o yüzden böyle devam ediyorum. Ardından fmt.printf ile beraber şöyle ne yapalım? Toplam tutarı verelim. Toplam tutar. 2 nokta üst üste. Bu tutarım yine benim ondalıklı bir sayı olacağı için şuradaki gibi yine verelim. Yüzde nokta 2 f diyorum ve yine TL'yi şöyle yer verelim ve bir alt satır atsın. Virgülle beraber total'da burada basacağımı söyleyebiliriz. Hiç sonuç görmedik ya, bir görelim sonuç. Şu an neredeyim ben? Veri tiplerinin içerisindeyim. Go demo nokta go'yu bir çalıştıralım. Haklı. Ben burada bir şeyi kullanmadan mı ilerlemişim? Yok sen diyor kullanmadın. Nasıl ben burada kullanmadım? Kullanmadığım bir değişken olsa kızardı. Yani main go ile aynı yerde oldukları için şu an iki tane main'i bir arada algılıyor olabilir mi? Şöyle bir clear deyip ls çekelim. Şu main go'yu bir klasör dışarı alıyorum. Bir de tekrardan böyle bir deneyelim. Yok. Ben diyor bunu kullanmadım. Burada kullandım. Deklare de ettik ve kullandık. Deklar edip kullanmamıza rağmen neden bunu söylüyor? Yani acaba şundan dolayı yapabilir mi? Hani şurada bir kaydetmemişiz herhalde belki o yüzden mi? Böyle bir kontrol S yaptım ama şaşırtıcı. Evet. Hatta şununla da alakası yok arkadaşlar. Şunu da bir daha geri alıyorum içerisine. Sadece kaydetmediğim için herhalde çalışmıyordu olsak gerek. Böyle bir clearladım. Bir daha bir çalıştırmayı deneyeceğim. Evet. Ben kaydetmeyi unutmuşum. Lütfen sizler de benim gibi unutmayın. En azından ufak da olsa bir hata alıp canınız sıkılmasın. Şöyle buraya bir genişletiyorum. Müşteri bakın şurada. Müşteri Alin siparişi 2 adet latte. Birim fiyatı 144.90. Üyelik indirimi uygulanıyor %10. Yani biz bu bilgiyi az önce şurada if'in içine vermiştik hatırlarsanız. Toplam tutar 260.82 demiş. Ardından tabi biz burada başka değerler tuttuk. Toplam tutar gerçi tamam. Son olarak toplam tutarı verdim evet. Son olarak toplam bir tutar verdik. Yani başka bir şey ekleyebilir miyiz düşünüyorum ama bence şu an yeterli gibi. Sadece şurada bir de şu true olan değeri bir de false olarak değiştirelim ve tabii kaydetmeyi unutmadan tekrardan çalıştırıyorum. Az önce kaydetmeyi unutmuştuk. Bakın bu sefer if'in içerisine girmediği için üyelik indirimi uygulanıyor diye bir satır eklemedi ve aynı zamanda fiyat da daha yüksek çıktı.
Böyle de bir ufak bir demo yapmış olduk. Bence güzel bir ders içeriği oldu. Sorularınız olursa mutlaka bekliyorum. Güzel bir ders olduğunu düşünüyorum en son demomuzla beraber. Umarım sizlere faydalı olur arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.